Merhaba. Bugün sizi Barcelona'nın kalbinde zamanın ve hayallerin ötesine taşıyacak bir yolculuğa çıkartıyorum. 140 yıldan fazla süredir bitmeyen bir inşaat, tutkulu ve biraz da takıntılı bir mimarın hayatına adadığı bir başyapıt ve her taşı hem sanatla hem de sırlarla örülü bir yapı. Sagrada Familia. Peki neden bu kadar uzun sürdü? Gaudi'nin bu çılgın projesi tarihin akışını nasıl değiştirdi? İnşaat sürecinde yaşanan trajedilerden devrim niteliğindeki tasarımlara kadar pek çok ilginç detay var. Ben Bartu. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlıyoruz. Sagrada Familia, Barcelona'nın tam kalbinde şehrin silüetini şekillendiren en önemli yapı. Eixample bölgesinde geniş caddelerin kesiştiği merkezi bir konumda yükseliyor. Bulunduğu Eixample bölgesi 19. yüzyılda geniş caddeler ve büyük kare bloklarla modern bir şehir yaratma amacıyla tasarlandı. Ancak ilginç olan şu ki Eixample'nin ortasında yükselen Sagrada Familia, Gaudi'nin vizyonuyla bu düzenin tam merkezine yerleşti ve zamanla çevresindeki şehir ona uyum sağlayarak şekillendi. Yani Barcelona'nın bu modern yüzü aslında Sagrada Familia'nın etrafında büyüdü. Sagrada Familia'nın hikayesi 1882'de başlıyor. Barcelona hızla sanayileşirken San Jose Cemiyeti şehir halkı için büyük bir ibadethane inşa etmek istedi. Bu ibadethanenin tam adı Basilica y Temple Expiatorio de la Sagrada Familia, yani Kutsal Aile Kefaret Tapınağı olacaktı. Buradaki kutsal aile İsa, Meryem ve Yusuf'u temsil ediyor ve bu yapı günahlara karşı bir arınma tapınağı olarak düşünülüyordu. Projenin ilk mimarı Francesc de Paula del Villar'dı. Onun tasarımı neogotik tarza sahip, sade ve geleneksel bir kiliseydi. Ancak Del Villar ile proje ekibi arasındaki mali ve teknik anlaşmazlıklar nedeniyle işler değişti. Bu noktada devreye genç bir mimar olan Antoni Gaudi girdi. Üstelik Del Villar ve Gaudi birbirlerine yabancı isimler de değillerdi. Zira Gaudi öğrencilik yıllarında Del Villar'ın yanında teknik ressam olarak çalışmıştı. Bir dahi mi yoksa bir çılgın mı, bunu zaman gösterecek. Antoni Gaudi'nin diplomasını alırken okul müdüründen duyduğu bu sözler onun sıra dışı hayatının ve eserlerinin habercisiydi. Peki kimdi bu hem deha hem de çılgın mimar? Orta sınıf bir ailenin en genç çocuğu olarak dünyaya geldi Gaudi. 1873 yılında mimarlık eğitimi almaya başladı. Ancak eğitim süresi boyunca zaman zaman hastalıklar ve maddi zorluklar nedeniyle derslerine ara vermek zorunda kaldı. Romatizma hastalığı yalnızca öğrenimini aksatmakla kalmadı, aynı zamanda 1872 yılında başlayan 3. Karlis Savaşı'na asker olarak katılmasının da önüne geçti. Akademik olarak parlak bir öğrenci olmasa da teknik yetkinliği, el becerisi ve özgün tasarım anlayışıyla öne çıkıyordu. Ancak disiplin sorunları ve sıra dışı yaklaşımları nedeniyle geleneksel mimarlık eğitimine uyum sağlamakta zorlandı. Buna rağmen Barcelona Mimarlık Teknik Yüksekokulu'ndan 1878 yılında mezun oldu. Mimarlıktan mezun olduktan sonraki ilk işi Plaza Real Meydanı'ndaki sokak lambalarının tasarımıydı. Ancak onun için bu sadece bir başlangıçtı. Kısa sürede Barcelona'nın en zengin sanayicilerinden biri olan Eusebio Güell ile tanıştı. Güell, Gaudi'ye Rahmi Koç'un Barcelona'daki karşılığı gibi düşünülecek bir destekçiydi. Bu işbirliği sayesinde Gaudi'nin tasarımlarındaki doğa formları, dini semboller ve organik detaylar daha da öne çıkmaya başladı. Dindar kişiliği ve dini tasarımları olan tutkusu kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birini getirdi: Sagrada Familia. Kilisenin ilk mimarı Francesc de Paula del Villar projeden ayrılınca San Jose Cemiyeti için bu kutsal görevi devralacak en doğru aday Gaudi'ydi. Gaudi doğayı Tanrı'nın eserlerinin en saf hali olarak görüyordu ve bu bakış açısını mimariye taşımayı kendine misyon edinmişti. Bitki köklerinden yükselen dalları, spiral şekilli deniz kabuklarını ve hatta gökyüzüne yükselen dağ zirvelerini tasarımlarına ustaca entegre etti. Onun için doğanın matematiği kutsaldı ve Sagrada Familia'da bu matematiğin taş ve demirle vücut bulmuş hali olacaktı. Katedralin her bir sütunu ağacın gövdesini andıracak, çatısı bir devasa bir ormanı çağrıştıracaktı. Gaudi'nin vizyonu sayesinde Sagrada Familia doğanın kutsallığını ve ilahi düzeni simgeleyen bir sanat eseri olarak şekillenmeye başladı. Kilisenin 3 cephesinin olması planlanmıştı. Bu alışılmış kilise cephe tasarımlarından biraz farklıydı. Çünkü genelde kiliselerin tek bir cephesi olur ve girişler bu cepheden yapılır. Elbet yanlarda da kapılar olur, ancak bu duvarlar ve kapılar genelde sadedir. Bu durum Paris'teki Notre Dame'da da Vatikan'daki Aziz Petrus Kilisesi'nde de böyledir. Sagrada Familia'yı farklı kılan yanlarından biri de buydu. Bu cepheler sırasıyla doğuş, çile ve zafer cepheleriydi. Gaudi'nin vizyonunun en çarpıcı örneklerinden biri doğuş cephesi. Bu cephe yalnızca İsa'nın doğumunu ve kutsal aileyi anlatmakla kalmaz, aynı zamanda doğanın kutsallığını ve yaşamın döngüsünü yüceltir. Gaudi burayı adeta taşlarla yazılmış bir İncil olarak tasarlamıştı. Cephede hemen dikkat çeken detaylardan biri organik formların yoğunluğudur. Bitkiler, hayvanlar ve kıvrımlı motifler doğanın canlılığını yansıtacak şekilde taşla işlenmiştir. Sütunların ağaç dallarına benzeyen kıvrımları hayatın sürekli yenilenen döngüsünü simgeler.
Ayrıca üzüm ve buğday motifleri de dikkat çekicidir. Bunlar hem doğanın bereketini hem de ayinlerdeki ekmek ve şarap ritüelini temsil eder. Gaudi'nin bu tasarım anlayışı yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda derin ve teolojik bir mesajın taşlarını döşeme çabasıdır. Dönemin geleneksel mimarları bu tasarımı fazla sıra dışı bulsa da bugün Doğuş Cephesi Sagrada Familia'yı eşsiz ve unutulmaz kılan detaylar arasında yer alıyor. Çile Cephesi İsa'nın çarmıha gerilişi ve son anlarını betimlerken, Zafer Cephesi ise İsa'nın Tanrı'nın huzuruna yükselişi ve cennet ve cehennem tasvirlerini içerecek. Sagrada Familia'nın en dikkat çekici unsurlarından bir diğeri ise kuleleridir. Yapının toplamda 18 kuleye sahip olması planlanıyor ve şu ana kadar sadece 8'i tamamlanmış durumda. Her bir kule belirli bir kutsal figürü temsil ediyor. 12 havariler, 4 evangelikler, Meryem Ana ve en yüksek kule ise İsa'yı temsil edecek. Bu kule tamamlandığında tam 172 metre yüksekliğe ulaşacak. Peki neden 172 metre? Bu sayı nereden geliyor? Bu son kule tamamlandığında Barcelona'nın panoramik manzarasına hakim olan en yüksek noktalardan biri olacak. Gaudi'nin tasarım anlayışında dikkat çeken bir noktada çevresiyle uyum ilkesine olan bağlılığıydı. İşte bu yüzden Sagrada Familia'nın en yüksek kulesi Barcelona'daki Montjuic Tepesi'nden daha kısa olacak. Montjuic Tepesi 173 metre yüksekliğinde ve Gaudi'ye göre insan eliyle yapılan hiçbir eser Tanrı'nın yarattığı doğadan daha yüksek olmamalı. Bu incelikli detay onun tasarımlarına yalnızca estetik değil, aynı zamanda derin bir felsefe anlam kattığını da gösteriyor. Gaudi'nin Sagrada Familia üzerindeki çalışmaları hayatının son yıllarında onun için bir takıntıya dönüştü. O kadar derinden bağlıydı ki bu projeye, mimarlık dünyasından ve sosyal çevresinden giderek uzaklaştı. Kariyerinin başlarında lüks içinde yaşayan ve şık kıyafetler giyen bu ünlü mimar zamanla sade bir yaşam tarzını benimsemeye başladı. Hatta yine Eusebio Guay için yaptığı projedeki Park Güell'de yaşadığı evinden 1914 yılında ayrıldı ve tamamen Sagrada Familia'nın şantiyesine taşındı. Şantiyenin yanında inşa edilen basit bir odada yaşıyordu. Bu küçük ve mütevazı oda onun dünyadaki her şeyden koparak tamamen ilahi tasarımına adanmış bir yaşam sürdürmesine olanak sağladı. Sabahın ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar şantiyede çalışıyor ve tasarımlarını titizlikle detaylandırıyordu. Onun için bu şantiye artık bir inşaat alanından çok kutsal bir tapınaktı. Fakat 1926 yılında trajik bir olay yaşandı. Her gün olduğu gibi şantiyeden çıkıp her zaman gittiği San Felipe Neri Kilisesi'ne yürürken bir tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. Üstündeki eski ve yıpranmış kıyafetler nedeniyle kimse onun Barcelona'nın en ünlü mimarı Antoni Gaudi olduğunu fark etmedi. Evsiz sanıldığı için uzun bir süre kimse onu arabasına bile almak istemedi. Hastaneye kaldırıldı ama çok geç kalınmıştı. Ertesi gün kim olduğu fark edilmişti ve birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Gaudi'nin ölümüyle birlikte proje büyük bir belirsizliğe sürüklendi. Onun geride bıraktığı planlar ve modeller projenin geleceği için hayati öneme sahipti. Planlanan cephelerden sadece Doğuş Cephesi'ne başlanabilmişti. Ölümünden sonra bu cephe asıl planlara sadık kalınarak bitirilebilen tek cephe oldu. Ancak 1936'da başlayan İspanyol İç Savaşı sırasında atölyesi yağmalandı ve birçok önemli çizim kayboldu. Detaylara videonun devamında değineceğiz. Bu durum inşaat sürecinde büyük bir engel oluşturdu. Kalan iki cephenin planları da kaybolan çizimler arasındaydı. Çile cephesinin bitirilmesinde Josep Subirats başrol oynadı. Bu cephe İsa'nın çarmıha gerilişini ve son anlarını betimliyordu. Gaudi'nin organik ve detaylı tarzından oldukça farklı, Subirats köşeli ve sert hatlara sahip dramatik figürler yapsa da bazı noktalarda Gaudi'ye saygı duruşunda bulundu. Bunlardan biri Çile cephesindeki çarmıha geriliş sahnesinin yakınında bulunan sihirli kare. 4'e 4'lük bu karede her yatay, dikey ve çapraz satırın toplamı 33 ediyor. 33 İsa'nın öldüğü yaş olduğu için bu detay hem dini bir anlam taşıyor hem de Gaudi'nin matematiksel ve sembolik düşünme tarzına bir gönderme niteliğinde. Bir diğeri ise cephedeki figürlerden İsa'nın çarmıha gerilişini izleyenler arasında Gaudi'nin yüzü de görülebiliyor olması. Zafer cephesi ise hala tamamlanmadı ve inşaatı devam ediyor ancak kilisenin en büyük ve en görkemli cephesi olacak. Gaudi, Zafer cephesinin cennete yükselişi ve Tanrı'nın ihtişamını simgelemesini istiyordu ve aslında bittiğinde kilisenin ana giriş kapısı bu cepheye yapılacak. Fakat bu cepheyle ilgili bir başka sorun da şu, ilk planlara göre bu cephenin önünde geniş bir alan olması düşünülmüş ancak bugün burada bir sokak geçiyor ve yüzlerce insan yaşıyor. Cephenin plana sadık bitirilmesi demek aynı zamanda bu evlerin de yıkılması ve yüzlerce insanın taşınması anlamına gelecek. Sagrada Familia hala tamamlanmamış olsa da inşaat süreci her yıl önemli ilerlemeler kaydediyor ve bu eşsiz yapının tamamlanmasına artık hiç olmadığı kadar yakınız. Mevcut plana göre Gaudi'nin ölümünün 100. yılı olan 2026'da yapının tamamlanması hedefleniyor. Ancak bu tamamlanma tarihi geçmişte birçok kez ertelendiği için yerel halk ve uzmanlar arasında hala temkinli bir beklenti söz konusu.
Yapının inşaat süreci modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemli ölçüde hız kazandı. Günümüzde 3D yazıcılar, lazer tarayıcılar ve dijital tasarım yazılımları sayesinde Gaudi'nin eksik kalan çizimlerinin birebir detaylarına sadık kalınarak yapı tamamlanmaya devam ediyor. Özellikle kulelerin ve kompleks geometrik detayların inşasında bu teknolojik gelişmeler büyük rol oynuyor. Sagrada Familia yalnızca bir mimari proje değil, bir yandan Barcelona'nın ekonomik ve kültürel bir merkezi. Her yıl yaklaşık 4,5 milyon turist bu muhteşem yapıyı görmek için Barcelona'yı ziyaret ediyor. Bu da onu Avrupa'nın en çok ziyaret edilen dini yapılarından biri haline getiriyor. Kiliseye giriş biletlerinden elde edilen gelir aynı zamanda inşaat çalışmalarının finansmanında kullanılıyor. Kendi kendini finanse eden bu yapı modeli dünya çapında dikkat çeken bir örnek. Bugün turistlerin hayranlıkla gezdiği bu görkemli kilise aslında geçmişin derin yaralarını da beraberinde taşıyor. Peki nasıl oldu da Sagrada Familia politik bir anlam da kazandı? Ve neden Gaudi'nin bu eseri dini bir yapı olduğu kadar bir Katalan manifestosu olarak görülüyor? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım. Bu yapının siyasi ve kültürel anlamı özellikle İspanyol İç Savaşı ve Katalan kimliğinin baskı altına alındığı dönemlerde yakından bağlantılı. 1936'da başlayan İspanyol İç Savaşı sırasında Katalonya, Cumhuriyetçi cephede yer aldı ve Franco'nun faşist rejimine karşı direndi. Savaşın en karanlık dönemlerinde Sagrada Familia büyük zarar gördü. Cumhuriyetçi cephede yer alan bazı sol gruplar kiliseleri ve dini sembolleri hedef alıyorlardı, çünkü İspanya'da Katolik kilisesi yüzyıllardır monarşinin ve aristokrasinin en büyük destekçilerinden biri olmuştu. Sagrada Familia bu çatışmanın tam ortasında kaldı. Atölyesi yağmalandı, Gaudi'nin orijinal çizimleri ve modelleri tahrip edildi. Bu olay yapının inşaat sürecinde onlarca yıl geriye gidilmesine neden oldu. Franco'nun iktidarı ele geçirmesiyle birlikte Katalonya üzerindeki baskı daha da arttı. Katalanca konuşmak, Katalan bayrakları taşımak ve yerel kimliği temsil eden birçok kültürel unsur yasaklandı. Katalan kültürü baskı altına alındı. Franco, Katolik kilisesini destekliyordu ama Katalan kimliğini ezmeye çalışıyordu. Sagrada Familia ise dini bir yapı olmasına rağmen Katalan sanatının ve mimarisinin en büyük simgelerinden biri haline gelmişti. Bu da onu Katalan direnişinin ve kimliğinin sessiz ama güçlü bir sembolü olarak ayakta tuttu. Franco'nun ölümünden sonra İspanya'nın demokratikleşme sürecine girmesi ve özerk bölgelerin haklarının geri verilmesiyle birlikte Sagrada Familia'nın politik önemi yeniden gündeme geldi. Özellikle 21. yüzyılda Katalan bağımsızlık hareketinin yükselmesiyle bu yapı Katalanların özgürlük taleplerinin bir sembolü oldu. Sagrada Familia'nın çevresi sık sık bağımsızlık yanlısı gösterilere sahne oluyor, Katalan bayrakları kilisenin kulelerini adeta sarıyor. İspanya hükümeti açısından ise Sagrada Familia'nın yalnızca dini ve kültürel bir yapı olarak görülmesi gerektiğine dair görüşler hakim. Ancak Katalanlar için burası bir kiliseden çok daha fazlası, geçmişin acıları ve direniş ruhuyla yoğrulmuş bir özgürlük anıtı. Gaudi'nin doğayı ve maneviyatı temel alan tasarım vizyonu, yıllar içerisinde siyasi bir anlam da kazanarak Katalonya'nın sesi haline geldi. Sagrada Familia'nın bu yönü, mimariyi sanatın ve tarihin ötesine taşıyarak adeta bir manifestoya dönüştürdü. Bugün bile yapının önünde toplanan insanlar Sagrada Familia'nın tamamlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorlar. Yerel halk bu tarihi olayın Gaudi'nin sanatına ve Katalan kimliğine bir saygı duruşu olacağını düşünüyor, bazıları ise yapının asla tamamlanmaması gerektiğini savunarak onun sonsuz bir sanat eseri olarak kalmasını tercih ediyor. Bir yandan modern teknolojiyle inşa edilen bir bölüm, diğer yandan Gaudi'nin doğal formları ve geleneksel taş işçiliği. Sagrada Familia'nın tamamlanması geçmiş ile geleceğin zarif bir buluşması olacak. Teşekkürler ve bir başka videoda görüşmek üzere.